Güller, yeniden dikilmesi ve yetiştirilmesi kolay olan güzel çiçeklerdir. Güller, çok fazla güneş ışığını severler. Herhangi bir gülden, bir gül dalı keserek, yeni kökler verdiği zaman onları ekebilirsiniz. Bu videomuzda sizlere, gül nasıl çoğaltılır, güller nasıl köklendirilir, çelikten gül köklendirme ve gül çoğaltmanın püf noktalarını anlattık. Hazırsan başlıyoruz. Gülleri yeniden büyütmek için ideal zaman, sıcak mevsimlerde, yoğun sıcaklık başlamadan öncedir. Gül kesimini, gövdenin genç ama güçlü olduğu ilkbaharın sonlarında veya yazın başlarında yapabilirsiniz. Sonbahar veya kış aylarında gül dikmek istiyorsanız, bunu saksı kullanarak içeride yapabilirsiniz. Sıcaklık, hızlı kök büyümesini teşvik edecektir. Yaklaşık 13 ile 20 cm uzunluğunda gül gövdesi kesin. Gül saplarını ezmekten kaçınmak için kesim işlemini keskin budayıcı ile yapın. Gül dalını, 45 derecelik açı ile kesmeye özen gösterin. Bitkinin üstünden veya yanlarından kesin. Çiçeği saptan çıkarın. Sapın geri kalanından, gül çiçeklerini çıkarmak için budayıcı kullanın. Bu, bitkinin çiçeğe yönlendirilen enerjiyi, yeni kökler geliştirmesi için kullanmasını sağlayacaktır. Yeniden diktiğinizde, gövdede bazı yapraklar bırakın. Yapraklar, fotosentezden gül kesimine kadar, yeni kökler geliştirmesine yardımcı olacak şekeri sağlar. Her gövdenin üst kısmında 2 veya 3 yaprak olmalıdır. Yapraklar ayrıca bitkiye kök destekleyici hormonlar sağlar. Yeniden büyümeyi desteklemek için gövdeye sentetik bir hormon uygulayın. Gül çelikleri doğal olarak, sapların dibinde toplanan oksin adı verilen kök destekleyici bir hormon içerir. Yeni gül yetiştirme olasılığını artırmak için, sentetik oksin içeren bir büyüme hormonu tozu satın alın ve dikimden önce gül çeliklerinizin alt kısımlarını buna batırın. Hava soğuksa içeride tutmak için gül saplarınızı saksılara dikin. Sonbaharın sonlarında veya kışın kestiğiniz gül saplarını, saksıya ekerek içeride büyütebilirsiniz. Hava güneşli ve sıcak olduğunda, saksılarınızı dışarıya çıkartabilirsiniz. Saksılarda, ortam olarak hafif saksı karışımı kullanın. Yeni kökler yetiştirmek için kullandığınız saksı ortamı, nemi sıradan saksı toprağından daha iyi tutan, organik madde içermelidir. Ortamı bir bahçe kabına ekleyin ve 3/4 oranında doldurun. Nemli olana kadar sulayın, ancak aşırı ıslak veya göllenme yapmamaya özen gösterin. Gül saplarını yerleştirin ve etraflarındaki toprağı sıkın. Çeliklerin alt kısımlarını, 2,5 ile 5 cm derinliğindeki, toprak karışımına yavaşça sokun. Aynı saksıya birden fazla gül dikiyorsanız, kesimler arasında yaklaşık 5 cm bırakın. Desteklenmelerini sağlamak için gövdelerin etrafındaki toprağa hafifçe bastırın. Gül çelikleri, toprağa girmek için çok fazla dirençle karşılaşırsa, boşluk açmak için karışıma bir kalem sokun. Nemli bir sera etkisi için bir çeşit çadır ekleyin. Kökler sıcak, nemli bir ortamda hızla büyüyecektir. Nemi ve ısıyı hapsetmek için çeliklerin yüzeyinin etrafına, saksının üzerine veya toprağın üstüne bir şey koyarak, bu tür bir sera etkisi yaratın. Bunun için, üstü kesilmiş ters çevrilmiş 2 litrelik meşrubat şişesi, küçük bir tahta kazıkla üstten bağlanmış plastik bir torba veya ters çevrilmiş bir kavanoz kullanabilirsiniz. Gül fidelerini, orta derecede güneş ışığı alan, gölge bir yere yerleştirin. Gül çelikleriniz, güneş ışığından faydalanırken, yoğun ısı ve ışınlar, kök salmadan onlara zarar verebilir. Bitkiler, güçlü kökler oluşturduktan sonra daha güneşli bir yere taşınabilir. Güllerinizin kök salması yaklaşık 3 ile 4 hafta sürer. Gül köklerinin, büyüyüp büyümediğini test etmek için ekilen kesimleri hafifçe çekin. Çıkarılmaya direnirlerse, kökler oluşmuş demektir. Saksı gül bitkileri, yeniden dikilmek için yeterince olgunlaştıktan sonra, isterseniz bir sonraki sezon bahçenize ekebilirsiniz. Son olarak, kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız.